Merhabalar, bugün sizlerle modern tıbbın en heyecan verici ve devrim niteliğindeki alanlarından birine CAR-T terapisine dalıyoruz. Yani kendi bağışıklık hücrelerimizi alıp onları adeta birer süper askere dönüştürerek kanserle nasıl savaştırdığımıza yakından bakacağız. Bu bildiğiniz ilaçlardan değil, yaşayan bir tedavinin hikayesi. Aslında her şey bu basit ama bir o kadar da devrimsel soruyla başlıyor. Biliyorsunuz bağışıklık sistemimizin T hücreleri adını verdiğimiz seçkin askerleri var. Bu askerler sürekli vücudu tarar ve anormal, sorunlu hücreleri bulup yok ederler. Ama peki ya kanser? Adeta bir kamuflaj ustası gibi kendini gizlemeyi başarırsa ne olur? İşte o zaman şu soru ortaya çıkıyor. Biz bu askerlere düşmanı her ne olursa olsun görebilen özel bir görüş sistemi, yani tabiri caizse yeni gözler takabilir miyiz? Ve bilim dünyasının bu soruya cevabı çok güçlü ve net bir evet oldu. CAR-T teknolojisi tam da bu soruna yönelik dahiyane bir çözüm sunuyor. Şöyle bir düşünün, hastanın kendi kanından alınan T hücrelerini alıyoruz, onları laboratuvarda genetik olarak yeniden programlıyoruz ve onlara kanseri tanıyıp yok etmeleri için özel bir görev yüklüyoruz. Bu, kelimenin tam anlamıyla yaşayan bir ilaç demek. Peki bu anlatımımızda yol haritamız nasıl olacak? Önce bu devrimsel fikrin ardındaki temel mantığı kavrayacağız. Hemen ardından teknolojinin kalbi olan CER reseptörünü ve bu süper hücrelerin nasıl üretildiğini göreceğiz. Sonrasında bu tedavinin neden bu kadar etkili olduğunu ve tabii ki bu muazzam gücün getirdiği yan etkilerini mekanizmalarıyla birlikte ele alacağız. Ve son olarak da CAR-T'nin geleceğine, ufukta neler olduğuna bir bakış atacağız. Hazırsanız başlayalım. Aslında temel fikir hem çok basit hem de bir o kadar güçlü. Biyolojiyi teknolojiyle birleştirmek. Hastanın kendi T hücrelerini alıyoruz ve onlara doğada normalde bulunmayan tamamen sentetik bir reseptör, bir alıcı ekliyoruz. İşte bu özel tasarlanmış reseptör, T hücresine kanser hücrelerini bulma, onlara bir füze gibi kilitlenme ve onları yok etme yeteneği kazandırıyor. İşte şimdi, işin tam da özüne, bu mühendislik harikasının temel taşına geliyoruz. Kimerik antijen reseptörü, yani hepimizin bildiği kısaltmasıyla CAR. Aslında bu ismin içindeki her bir kelime bize bu teknolojinin ne kadar özel olduğunu anlatıyor. Bakın, kimerik kelimesi mitolojide farklı canlıların parçalarından oluşan melez yaratıklar için kullanılır. Bu reseptör de tam olarak böyle. Bir antikorun o inanılmaz hedef tanıma parçasını alıyor, bir T hücresinin de güçlü sinyal mekanizmalarını alıyor ve bunları bir araya getiren melez bir yapı oluşturuyor. Yani bu doğada kendiliğinden oluşmuş bir molekül değil, kanseri yok etmek gibi çok özel bir amaç için laboratuvarda tasarlanmış yapay bir reseptör. Bu reseptörün yapısı gerçekten de tam bir mühendislik harikası. 3 ana bölümü var. En dışta tümörü doğrudan gören bir hedefleme sistemi var. Bu kısım bir antikordan alınmış. Ortada bu hedefleme sistemini hücre zarına sağlamca tutturan bir çapa, yani transmembran bölge bulunuyor. Ve en önemlisi içeride motoru çalıştıran bir ateşleme mekanizması, yani sinyal bölgesi var. İşte bu iç kısım T hücresine o meşhur ve net emri veriyor. Hedefi buldun, şimdi yok et. Peki bu özel tasarımın en büyük üstünlüğü ne? İşte bu nokta gerçekten de devrimsel. Normal bir T hücresi, bir hücrenin içini kontrol edebilmek için o hücrenin yüzeyinde bulunan MHC adını verdiğimiz bir çeşit vitrine bakmak zorundadır. Ama kanser hücreleri çok kurnazdır. Bu vitrini kapatarak T hücrelerinden saklanırlar ve adeta görünmez olurlar. CAR-T hücresi ise oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. O, hücrenin vitrinine bakmıyor. Kanser hücresinin yüzeyindeki hedefi doğrudan aracısız bir şekilde tanıyor. Bu da tümörün en önemli kaçış mekanizmasını devre dışı bırakan inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Elbette bu teknoloji de yıllar içinde yerinde saymadı, sürekli gelişti. İlk nesil CAR-T'ler sadece basit bir ateşle sinyali veriyordu ve bu yüzden çabuk yoruluyordu. Günümüzde onaylanmış tedavilerde kullanılan ikinci ve üçüncü nesil CAR-T'ler ise bu ana sinyale ek olarak T hücresine devam et, çoğal, daha güçlü savaş diyen ek destek sinyalleriyle donatıldı. Hatta dördüncü nesil, yani TRAC adı verilen zırhlı CAR-T'ler var ki, bunlar savaş alanına kendi destek güçlerini, yani yardımcı molekülleri salarak daha da etkili hale geliyorlar. Peki bu mühendislik harikası hücreler nasıl yaratılıyor? Şimdi gelin bir T hücresinin hastanın damarlarından alınıp bir kanser avcısına dönüştürülerek geri döndüğü o inanılmaz yolculuğa hep birlikte tanıklık edelim.
Süreç, lökoferez adı verilen bir işlemle, yani hastadan özel bir cihazla kan alınmasıyla başlıyor. Bu kandan T hücreleri özenle ayrıştırılıyor. İkinci ve en kritik adımda genetik bir postacı gibi çalışan, zararsız hale getirilmiş bir virüs, CAR genini T hücrelerinin DNA'sına entegre ediyor. İşte bu noktada hücre yeniden programlanmış oluyor. Üçüncü adımda bu yeni süper askerlerden laboratuvarda milyonlarca hatta milyarlarca kopyadan oluşan dev bir ordu yaratılıyor. Bu ordu hazır olduğunda hastaya basit bir serum gibi damar yoluyla geri veriliyor ve son adımda bu hücreler vücuda yayılıp kanseri arıyor, buluyor ve amansızca yok ediyor. Şimdi işin biyolojisine biraz daha derinlemesine inelim. CRT tedavisinin özellikle bazı kanser türlerinde neden bu kadar olağanüstü, hatta daha önce benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğini inceleyelim. Yani bu tedaviyi bu kadar özel kılan şey ne? CAR-T'nin en büyük başarıları kan kanserlerinde, özellikle B hücreli lösemi ve lenfomalarda görüldü. Bunun en önemli sebebi bu kanser hücrelerinin yüzeyinde CD19 adını verdiğimiz mükemmel bir hedefin bulunması. CD19 hem kanserli hem de sağlıklı bütün B hücrelerinin yüzeyinde bulunur. Bu tek tiplilik, CAR-T hücrelerinin hedefini şaşırmadan doğrudan kilitlenmesini sağlıyor. Vücudumuz sağlıklı B hücreleri olmadan da dışarıdan antikor takviyeleriyle yaşayabildiği için onları feda etmek yönetilebilir bir risk olarak kabul ediliyor. O zaman CAR-T'nin biyolojik üstünlüklerini özetleyelim. Birincisi, kanserin o meşhur görünmezlik pelerinini, yani MHC'den kaçış hilesini boşa çıkarıyor. İkincisi, T hücresine doğal aktivasyonun çok ötesinde adeta turbo şarjlı bir süper aktivasyon sinyali gönderiyor. Üçüncüsü, bu hücreler vücuda verildikten sonra kendi kendilerine çoğalmaya devam ediyorlar, yani ordunun sayısı savaş sırasında bile artıyor. Ve belki de en önemlisi, bazıları hafıza hücrelerine dönüşerek yıllar sonra bile kanserin geri gelmesini önleyebiliyor. İşte bu, uzun süreli iyileşmelerin temelini oluşturuyor. Ancak bu muazzam gücün bir de bedeli var. Tıpkı bir süper kahraman filmindeki gibi kontrolsüz güç tehlikeli olabilir. Şimdi bu tedavinin işe yaradığının bir kanıtı olan ama aynı zamanda çok dikkatli yönetilmesi gereken önemli yan etkilere ve bunların ardındaki mekanizmalara bakacağız. En sık karşılaşılan ve en önemli yan etki Stokkin salınım sendromu, yani kısaca CRS. Kulağa paradoksal gelebilir ama bu sendrom aslında tedavinin işe yaradığının, hatta çok iyi işe yaradığının bir göstergesi. Aktive olan KRT hücreleri ve onların aktive ettiği diğer bağışıklık hücreleri o kadar güçlü bir yanıt başlatıyor ki vücutta sitokin adı verilen iltihabi moleküllerden oluşan adeta bir fırtına kopuyor. Bu süreç biyolojik bir domino etkisi gibi işliyor. İlk olarak KRT hücreleri kanser hücrelerine kilitleniyor ve kitlesel olarak aktive oluyor. Bu aktivasyon ikinci adım olarak interleukin 6 gibi çok sayıda sitokinin kana salınmasına, adeta bir sel gibi boşalmasına neden oluyor. İşte bu sitokin seli de yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü gibi grip benzeri semptomlardan daha ciddi vakalarda organ fonksiyon bozukluklarına kadar gidebilen klinik belirtilere yol açıyor. Neyse ki bilim bu fırtınayı durdurmanın da çok etkili bir yolunu buldu. Tıpkı bir fırtınanın merkezini bilmek gibi hangi sitokinin bu işten asıl sorumlu olduğunu da biliyoruz. Özellikle de interleukin 6. Tocilizumab adlı ilaç tam olarak bu molekülün etkisini bloke ederek fırtınayı anında dindirebiliyor ve hastanın durumunu dramatik bir şekilde düzeltebiliyor. Diğer önemli yan etkiler de tedavinin mekanizmasıyla doğrudan ilişkili. Örneğin nörotoksisite, o bahsettiğimiz sitokinlerin kan-beyin bariyerini aşmasıyla ortaya çıkan geçici kafa karışıklığı veya konuşma güçlüğü gibi durumlardır. B hücre aplazisi ise aslında tedavinin beklenen ve hatta istenen bir sonucudur. Çünkü CD19'u hedeflediğimiz için kanserli B hücreleriyle birlikte sağlıklı B hücreleri de yok ediliyor. Bu durum hastanın antikor üretememesine neden oluyor ve bu yüzden düzenli olarak damardan antikor takviyesi almasını gerektiriyor. Peki bu çığır açan teknolojinin geleceğinde bizi neler bekliyor? Araştırmalar bir an bile durmuyor ve bilim insanları bu yaşayan ilacı daha güvenli, daha etkili ve daha yaygın hale getirmek için sürekli çalışıyor. Şimdi ufukta görünenlere bir bakalım.
En büyük hedeflerden biri bu tedaviyi katı tümörlerde yani akciğer, meme gibi organ kanserlerinde de etkili kılmak. Bunun için zırhlı CRT hücreleri gibi yeni tasarımlar geliştiriliyor. Belki de en heyecan verici gelişmelerden biri her hasta için özel üretim gerektirmeyen, sağlıklı donorlardan elde edilen hazır CRT hücreleri. Bu gelişme tedaviyi hem çok daha hızlı hem de çok daha erişilebilir hale getirme potansiyeline sahip. Bu tam bir oyun değiştirici olabilir. Tüm bu detaylı mekanizmaların ve heyecan verici gelişmelerin sonunda aklımızda kalması gereken ana mesajı özetlemenin zamanı geldi. Kısacası, CRT, bir haptan veya kimyasal bir ilaçtan çok daha fazlası. O, hastanın kendi hücrelerinden üretilen, vücudun içinde çoğalan, hafızası olan ve tek bir görev için, yani kanseri yok etmek için özel olarak tasarlanmış, yaşayan, akıllı bir ilaçtır. Bu, şüphesiz kişiselleştirilmiş tıbbın ulaştığı zirve noktalarından biri. Bu teknoloji sadece kanser tedavisinin değil, tıbbın geleceğinin de kapılarını sonuna kadar aralıyor. Madem ki artık kendi hücrelerimize yeni görevler atayabiliyoruz, onlara bir sonraki adımda neyi hedeflemelerini, neyi onarmalarını veya neyi yok etmelerini öğreteceğiz. İşte bu soru önümüzdeki yılların en heyecan verici cevaplarını içinde barındırıyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.